Herkese merhabalar efendim. Bugün hangi vitamin ve mineralleri veya bazıları da besin bunların birlikte aldığımızda vücudumuzda daha güçlü etki gösterir? Bunu konuşacağız. Buna zaten sinerjik etki diyoruz. Sinerjik etkiyi şöyle tarif edebiliriz. Bir konu var, bir konuyla ilgili. Şimdi tek başına yaptığından 2 kişiyle veya 3 kişiyle yaptığında çok daha fazla etkiliyse, yani ben bu masayı tek başıma zar zor kaldırıyorum diyelim. 2 kişiyle çok kolay kaldırıyorum. 3 kişiyle çok daha kolay kaldırıyoruz. Yani bizim üçümüz veya ikimiz sinerjik etki gösteriyor. Vücutta da aynen böyle çalışıyor. Bazı konularda işte bazı vitamin ve mineraller bir araya geldiğinde vücutta etkileri çok daha fazla oluyor. Bununla ilgili konuşacağız. Şimdi bu etkiyi nasıl gösteriyorlar? Bir taraftan emilimini artırıyor. Yani 2 madde verdiğinde diğerinin emilimini artırıyor. Veya o metabolik yollar var. Orada çok daha fazla etkili olmasını sağlıyor. Mesela ilaçlardan bir örnek vereyim. Trimetoprim sülfemetaksozol diye bir aslında bakteri ilacı, bu antibiyotik. 2 tane antibiyotik bir arada kullanılır normalde. Trimetoprim, sülfemetaksozol. İkisi ayrı ayrıdır. Bunlar bir bakteriyi eğer etkisiz hale gelirken birisi şuradan etki edip öldürüyor, birisi şuradan etki edip öldürüyor. Yani çok daha iyi bakterilerin ölmesiyle ilgili veya onların daha az etkisi olmasıyla ilgili çalışıyor. Ve yan etkileri de küçük küçük dozlarda olduğu için yan etkileri de azalıyor. Vücutta bunun birçok örneği var. Şimdi biz gelelim bu konuyla ilgili vitamin ve minerallere. Sadece vitamin ve mineraller değil dedik, besin maddeleriyle ilgili de örnek vereceğiz dedik. İlk örneğimiz likopen. Bununla beraber karoten ve zeytinyağı. Bu yeni yapılmış bir çalışmada bu üçünün birlikte alınması. Likopeni nereden alıyoruz? Domatesten alıyoruz. Karoteni en çok nereden alıyoruz? Havuçtan alıyoruz. Zeytinyağını da üzerine eklediğimizde zeytinyağı bu ikisinin etkisini daha fazla artırıyor. Yani salatalarda domates koydunuz, havuç koydunuz, mutlaka ikisini bir salataya koyun. Üstüne zeytinyağı gezdirdiğinizde vücutta hem emilimleri hem de bunların vücuttaki likopenin ve karotenin etkisi artıyor. O yüzden birinci örneğimiz bu. İkincisine geçelim. Karabiber ve zerdeçal. Bunu biliyorsunuz zaten. Karabiberde ne var? Piperin maddesi var. Zerdeçal, onun da etken maddesi kurkumin. Şimdi bu ikisi beraber alındığında karabiber zerdeçalın bağırsaktan emilimini 2000 kat artırıyor. Çok önemli bir şey bu. Çünkü neden? Zerdeçal, yani etken maddesi kurkumin, işte antikanserojenik özellikleri var, anti-enflamatuar özellikleri var, antioksidan özellikleri var. Bu özelliklerin çok daha fazla güçlü bir halde vücudumuzda olmasıyla sonuçlanıyor. Sinerjik etki gösteriyor yani. Hatta karaciğer karsinomu kanseriyle ilgili bir çalışmada kurkumin ve piperin İkisi, yani karabiber ve zerdeçal birlikte tedaviye eklenmesi tek başına zerdeçaldan çok daha fazla etkili göstermiş, tümör büyümesini baskılamış diye bir çalışmada var. Üçüncüsü manezyum ve D vitamini. Şimdi burada da önemli, çünkü D vitamini eksikliği ve manezyum eksikliği genelde sık görülüyor. Bu arada manezyum eksikliği ile ilgili yapılan çalışmalar özellikle Amerika'da yani her 3 kişiden ikisinin manezyum eksikliği olduğunu gösteriyor. Son dönemde kimyasal, yani tarımdaki uygulamalar ve beslenme tarzımız manezyum alımımızı azalttı. Manezyum normalde birçok besinde var. Hangi besinlerde var? İşte bademde var, muzda var, fasulyede var, kahverengi pirinçte var, kaju fıstığında var. Bunların hepsinde manezyum var. Ama bunlar tarım ilaçlarıyla beraber ve yapılan tarım uygulamalarıyla beraber bunların en fazla azaldığı mineral manezyum. Normalde manezyumu işte 310 ya da 420 miligram günde almak lazım.
gebeliklerde falan biraz daha fazla almak lazım. Şimdi manezyum ne yapıyor? D vitaminiyle birlikte tüketildiğinde D vitamininin aktive olmasına yardımcı oluyor. Bu da kemik büyümesini ve korumasını güçlendiriyor. Bir takım çalışmalar var bununla ilgili de. Tip 2 diyabetli hastalarda D vitamini takviyesinin dolaşımdaki manezyum seviyelerine bir etkisi araştırılmış. Kontrollü diyabeti olan 126 yetişkin hastada 6 ay boyunca D3 vitamini takviyesi tükettikten sonra serum manezyum seviyelerinde anlamlı bir artış bulunmuş. Yani manezyum ve D vitaminini artırmak bu ikisinin de etki etmesini daha fazla artırıyor. Bunların da birlikte alınması lazım. Dördüncüye geldik. Bunu çok daha iyi biliyorsunuz. C vitamini ve demir. Çünkü demir eksikliği özellikle kadınlarda çok sık görülen bir eksiklik. Yani birçok işte demir eksikliği ne yapıyor? Anemi yapıyor. C vitamini ile birlikte alındığında bu da demirin emilimini artırıyor. Hangisilerinden? Normalde demir nelerde var? Bitkisel ürünlerde de var, hayvansal ürünlerde de var. Hayvansal ürünlerdeki demirin emiliminde bağırsaklarda çok fazla sorun yok. Emilimi zaten iyi gibi. Ama bitkisel ürünlerdeki demirin emilimini artırmak için C vitaminine ihtiyaç var ve C vitamini demirin emilimini artırıyor. Hatta bu ikisi o kadar bir birliktelik var ki bu 2022 yılında Nutrients dergisinde yapılan bir araştırma. Bunların mutlaka ikisinin birlikte kullanılması gerektiği ve demir eksikliği anemisinin böylece giderilebileceği ile ilgili bir karar da var. Bunu nasıl yapabiliriz? Domatesli mercimek çorbası üzerine de limon sıkarak bunu yapabiliriz. Mercimek harika bir demir kaynağı. Onları C vitamini içeren domatesle pişirmek, beraber kaynatmak, üstüne de limon sıkmak gerçekten etkisini çok daha fazla artırır. Başka neler yapabiliriz? İşte mesela çilek ve kivili kinola salatası yapılabilir. Kinola iyi bir demir kaynağıdır. Her ikisi de C vitamini açısından zengin. Çilek ve kivi gibi meyveler ekleyerek böyle bir salata yapılabilir. Veya brokoli veya kırmızı dolmalık biber. Bu ikisini beraber kızartıp yenilebilir. Beşinciye geldik. Kalsiyum. Burada da beşincide de kalsiyum, D vitamini ve K vitaminleri. Bunların beraber alınması. Kalsiyum bildiğiniz gibi kemik ve dişlerin güçlenmesiyle ilgili. D vitamini işte kalsiyumun bağırsaklardan emilimini artırıyor. K vitamini de kemiğin mineralizasyonunu yani güçlenmesini ve kanın pıhtılaşmasında rol oynar. D vitaminin beslenmemizdeki kalsiyumu emmesine yardımcı oluyor ve K vitamini de kalsiyumun kemiğe yerleşmesine yardımcı oluyor. Yani bu üç arkadaş birbirine yardımcı olarak vücuttaki görevlerini özellikle kemik hatta kalp damar sağlığı açısından da bunlar önemli. Bunların beraber birlikte yapmaları çok daha iyi oluyor. Bunları nasıl beraber birlikte alabiliriz? Yapraklı yeşillik ve peynirli salata yapabiliriz. İşte peynirli salatada kalsiyum var. Yapraklı yeşilliklerde ıspanak gibi, karalahana gibi yeşilliklerde de kalsiyum açısından ve bir miktarda K vitamini var. Başka buharda pişirilmiş sebzeli ızgara balık. Bu da üçünü beraber işte somon ve uskumru bunlarda D vitamini kaynakları, kalsiyum ve K vitamini sağlayan brokoli gibi buharda pişirilmiş sebzelerle beraber yapıldığında bunun etkisi çok daha kuvvetli olabilir. Altıncıya geldik. Altıncıda da C vitamini ve E vitamini var. Şimdi bu C ve E vitamini antioksidan biliyorsunuz ve geçtiğimiz günlerde bir araştırma yayınlamıştım. Kanserli kişilerde bunların alınmasının kanser hücrelerinde anjiyogenezi artırarak kanserin beslenmesine yardımcı oluyor demiştim. Şimdi burada ben vitaminlere karşı olmam mümkün değil zaten. C ve E vitaminleri ama kanserli kişilerin bilinçsizce
vitamin ve gıda takviyeleri veya diğer şeyler tüketmelerine, yani doktorlarından habersiz bu şeyler tüketildiğinde çok daha zararlı olabileceğine yönelik bir örnekli bilimsel araştırmaya dayalı. Şimdi her iki C ve E vitaminleri de güçlü antioksidan özelliklere sahip. Bu vitaminlerin kombinasyonu mesela ağrı yönetiminde, fibromiyalcide bu ikisinin, C vitamini ve E vitaminin birlikte alınmasının etkili olduğu bir araştırmada gösterilmiş. Diğer taraftan mesela kozmetik alanında C ve E vitaminleri kombinasyonu hem ultraviyole ışınlarına karşı hem koruyucu hem de kolajen sentezini ve depigmentasyonu, yani cildimizdeki o siyah noktaların giderilmesiyle ilgili güçlü bir etki gösteriliyor. Yani hem ağrıyla ilgili hem de kozmetik ürünlerde beraber kullanılması bunların etkilerini artırıyor. Başka 7.'ye geldik. B6 vitamini, B12 vitamini ve folat, yani B9 vitamini. Bunların bu üçlü de kalp hastalıkları ve kalp hastalıklarını önlemede çok yardımcı. Çünkü bunlar, şimdi homosistein diye bir madde var. Bunun kanda yüksek olması kalp hastalıkları ile ilgili büyük risk oluşturur. Şimdi bu 3 tane vitamin bunların homosistein düzeylerini azaltıyor. Yani kalp damar sağlığına karşı koruyucu bir önlem olarak bunlar alınabilir. 2023 yılında yapılan bir çalışmada bu 3 vitamini alan kişilerde şimdi yüksek tansiyonları gerilemiş, yüksek kan şekerleri düşmüş, anormal kolesterol seviyeleri azalmış ve kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskini artıran karın yağlarının da azaldığı gözlenmiş. Yani bunun tamamı bir metabolik sendrom. Bu metabolik sendrom riskini azalttığına dair 2023'te JAMA'da yapılmış bir çalışma var. Yaşlı yetişkinlerde bu üçünün alınması hafıza, hatırlama, sözel akıcılık, işlem hızı, dikkatle ilgili çalışma belleğinin de, yani bilişsel, yani zihinsel fonksiyonları artırıcı özellikte gösterilmiş. Yani bu üçünün B6 vitamini, B12 vitamini ve folat, yani B9 vitamininin birlikte alınması hem kalp damar sağlığı açısından da hem de zihinsel sağlık açısından da önem arz ediyor. Diğeri nedir? 8.'sine geldik. Potasyum, şuraya yazalım. Şurada bir yer varmış. Evet. Birincisi potasyum ve manezyum ve kalsiyum. Bunların birlikte alınması kalp damarlarını genişlettiği, bu üçünün beraber alındığında ve sinir fonksiyonları içinde son derece önemli olan elektrolit dengesini düzenlediği ve yardımcı olduğu gösterilmiş. Yine 2002 yılında yapılmış bir çalışma, 16.000 kişilik çalışmada potasyum, manezyum ve kalsiyum alımı daha yüksek olan kişilerin 7 yıllık bunlar izlenmiş ve yüksek tansiyon geliştirme riskinin daha düşük olduğu, kalp hastalığı, felç ve hatta belirli bir göz hastalığı olan glokomun da azalmasıyla ilgili bir sonuç bulunmuş. Yani bunun üçünün de olması kalp damar sağlığı açısından ve hatta glokom açısından da riskleri düşürüyor diyebiliriz. Son olarak vitamin E ve selenyum. Onu da şuraya yazayım. 9 olsun bu. Vitamin E ve selenyum. Bunların alınması nasıl bir etki oluşturuyor? Aslında bu yeni bir birleşim, yani yeni bir sinerjistik etki diyebiliriz. Bu ikisi de antioksidan kombinasyonları. Bu ikisinin infertil erkeklerde, yani kısır erkeklerde sperm konsantrasyonunu ve spermin hareketliliğini artırdığı bulunmuş. Selenyumun prostat kanseri hücre büyümesinin E vitamini kaynaklı inhibisyonu, yani önlenmesini güçlendirdiğini ve prostat kanserini inhibe etmede bunların işbirliği yaptığını da gösteren çalışmalar var. E vitamini ve selenyum ayrıca alerji semptomlarını da kontrol etmekte ve astımdan kaynaklanan hava yolu iltihabını da azaltabildiği gösterilmiş.
Evet, şimdi benim vitamin ve minerallere karşı genelde ön yargılı olduğum, beni takip edenler bilir ama ben her zaman diyorum, bir, vitamin ve mineraller eksik değilse fazladan almanıza gerek yok. İki, bu vitamin ve mineralleri mümkün olduğu kadar besinlerden almamız lazım. Evet, bazı maddeler azalmış, magnezyum gibi, ama bununla ilgili de bir çalışma sunacağım. Başka birçok çalışmada da %70-80 oranında bunların hala var olduğu ve meyve ve sebzelerle bu vitamin ve mineralleri gayet rahat alabileceğimizi gösteriyor diyelim. Her zaman olduğu gibi efendim, sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.